Bu tabloya ilk baktığınızda neler görüyorsunuz? Uyuyan bir kadın ve başında sessizce duran bir aslan değil mi? Ama daha yakından bakınca bu sahnenin arkasında ne kadar çok gizem ve sembol olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi bir düşünün. Karanlık bir çöl, ortalıkta kimseler yok. Gökyüzünde sonsuz boşluğu aydınlatan bir dolunay ve sayısız yıldız. Huzurla uyuyan bir kadın, rengarenk geleneksel kıyafeti, yanındaki mandolin ve su kabı ve başında sanki onu izleyen bir aslan. Aslan buraya neden gelmiş olabilir dersiniz? Bir tehdit mi yoksa kadının bekçisi mi? Russo aslanı burada neden konumlandırmış sizce? Neyi temsil ediyor olabilir? İlginçtir ki Henry Russo sanat eğitiminden geçmemiş, resim yapmayı kendi başına öğrenmiştir. Bu yüzden eserlerinde naif sanat denilen sade ama özgün bir tarzı var. Olayları olduğu gibi değil, bir çocuk ya da hayalperest gibi anlatıyor. İşte tam da bu yüzden bu tabloyu görmek insanı bir rüyadaymış gibi hissettiriyor. Figürler basit çizilmiş ama etkileyici. Russo karmaşıklığı değil, sadeliğin gücünü kullanarak izleyiciyi içine çekiyor. Kadına dikkat edin. Geleneksel kıyafeti Çingene kültürüne ait. Çingeneler tarih boyunca özgür, bağlılıktan uzak, gezgin bir halk olarak bilinirler. Yani burada uyuyan kadın sadece bir insanı değil, özgürlüğü, gezgin ruhu ve doğayla uyumu temsil ediyor. Uyku bir çeşit teslimiyet ya da güven anlamına da geliyor. Peki bu güven kime karşı? Aslana mı, çevredeki doğaya mı, yoksa kendi içsel dünyasına mı? Kadın burada sanki rüyalar alemine, bilinçaltının derinliklerine yolculuk yapıyormuş gibi. Belki de bu sahne onun içsel bir yolculuğunu anlatıyor. Aslan tablonun en güçlü ama aynı zamanda en sakin unsurlarından biri. Bildiğimiz gibi aslan yırtıcıdır ama burada kadına zarar vermiyor. Onu sessizce izliyor. Sanki kadının uykusunu koruyor ya da onun rüyalarına bekçilik ediyor gibi. Bu aslan bizim en büyük korkularımızın veya arzularımızın sembolü olabilir mi? Rüyalarımızda bizi kovalayan, bazen korkutan ama bazen de bizi savunan, derinlerde sakladığımız bir yanımız gibi. Belki de bu aslan, kadının ruhunu koruyan bir ruhani varlık ya da onun cesur tarafının bir yansımasıdır. Şimdi arka plana bakalım. Gecenin karanlığında yıldızlarla kaplı geniş bir gökyüzü var. Her şeyin boşluk ve sonsuzluk hissi uyandırdığı bir sahne. Çöl genelde hayatın olmadığı, sakin ama ölümcül bir yer olarak düşünülür. Ancak burada bir çingeneye uyuyacak kadar güvende hissettiren bir huzur var. Kadının çevresi hem boş hem de muazzam bir dinginliğe sahip. Sanki Russo burada bir mesaj veriyor. Hayatın gürültüsünden, karmaşasından uzaklaştığımızda derinlerde saklı bir huzur bulabiliriz. Russo manzara ile kadını bir bütün olarak resmetmiş. Gökyüzü ve çöl sanki bu yalnız kadına aitmiş gibi. Belki de doğayla olan uyumunu, onun rüyalarındaki özgürlüğü temsil ediyor. Gökyüzü burada bir rüyanın sınırlarını genişletiyor. Asla uyanmaması gereken bir huzurun mekanını yaratıyor. Russo'nun bu tabloya bize ne söylemeye çalıştığını anlatmak elbette kolay değil. Ama belki de mesele tam olarak da bu. Russo burada izleyiciyi kendine has bir rüyaya davet ediyor. Gerçek dünyada bir çölün ortasında böyle huzur içinde uyumak, bir aslanın sizi izlerken zararsız kalması mümkün olabilir mi? Sanırım Russo, rüyalarımızın ve gerçekliğimizin birbirine ne kadar yakın olduğunu bize göstermek istiyor.